Arizona'dan, Büyük Kanyon'dan herkese günaydın. Çok iyi. Forrest Gump'ın o meşhur bir tane stiker sahnesi vardı. Bir tane koleksiyoncu mu öyle biriyle tanışıyordu. O da bu caddeymiş. Böyle. Amerika Kanyon'a şu an bizlerle birlikte bu kanyona gelmiş oldunuz. Siz de artık buraya gelmenize gerek yok. Siz de burayı yapılacaklar listesinden silebilirsiniz. Great Canyon'a doğru yola çıktık ve burada şirin bir Kingsman diye bir Amerikan kasabasında durduk. Neden durduk? Çünkü hem karnımız acıktı hem de biliyorsunuz In-N-Out Burger çok lezzetli olduğu için bunun olduğu bölgelerde hemen yemeği genelde burada yemeye çalışıyoruz. İnanılmaz lezzetli hamburgerleri var çünkü. Burada şöyle bir detay göstereceğim birazdan. Böyle Amerikan filmlerindeki, liselerdeki Amerikan futbol oynar ya çocuklar. Burada sağda solda hep böyle futbol sahaları var. Amerikan futbol sahaları. Orada oynuyorlar. Amerikan futbolu. Böyle sanki Amerikan filmlerinin ortasında böyle bir şeyin içerisinde buldum kendimi. Onu bir size göstermek istiyorum. Evet, şimdi siparişimiz geldi. Önceki videoda benim aklıma geldi. Biz burayı bayağı gömmüştük değil mi? Çok da lezzetli diye falan demiştik. Ama öyle değişik bir tadı var ki sonradan canınız istiyor yani. Öyle garip. Şöyle bir cheeseburger. Double cheeseburger. Güzel bir sosu var. Bir de şu sosu çok iyi. Efsane. Biz de burada yedikçe bağımlısı olduk. İlk başta bayağı görmüş olabilirim. Yani bir çelişki olabilir şu an. İlk videolarla şu an arasında hemen tadıyorum. Şunu şöyle döşelim. Şuraya geçelim. Sos nasıl? Güzel mi? Bu var aslında sevgi ya. Bak onun da öyle. Onun lezzeti orada işte ya. Evet. Ekmeği çok güzel. Yumuşacık. Ve çok iyi. You got me hypnotized by the way you look at. Evet. Giderken böyle yakın bir kasaba bulduk. Flagstaff diye. Forrest Gump'ın da birçok sahnelerin çekildiği şehirmiş. Kasaba değil de şehirmiş daha doğrusu. Arizona eyaletinde bir şehir. Şimdi oraya gidiyoruz. Bu arada tacım hala biraz önceki gelen mesajın etkisinde. 86 yaşında kaçırılan teyzemizin uyarısı. Tağ'ın telefonu ama öyle bir uyarı geldi ki biz dedik kasırga geliyor herhalde. Büyük Kanyon'a giderken Arizona'nın Flagstaff şehrine geldik. Burada yol üstünde. Buradan çünkü Büyük Kanyon çok yakın diye hem burada konaklamak istedik hem de Büyük Kanyon'u gündüz vakti daha fazla zaman ayırarak daha geniş gezelim dedik. Böyle küçük bir şehir burası. Nüfusu kaçtı? Kaç demişti nüfusuna? 70 bin falan nüfusu var. Küçük bir şehirmiş genel itibariyle. Klasik bir Amerikan. Bu böyle bilardo oynayıp arkada mekana takılıyorlar ya genelde filmlerde. Tam böyle öyle bir şehir. Her taraftaki pubları falan o havayı veriyor. Bakın şöyle. Zaten 2 tane ana caddesi var. Bir burası, bir de şu bölge şöyle. Merkezi lokasyon olarak bakın. Bir de biraz önce biz buradan bir arabayla turladık. Bir sokakta Latin dansları yapıyorlardı. Önce bir oraya gidelim. Oradan sonra şu an tamamıyla tesadüf Amerika'nın Arizona eyaletinde Flagstaff şehrindeyiz. Bakın. Buranın bir özelliği de Route 66, meşhur Route 66 yolunun bu şehirden geçmesiymiş. O yüzden her tarafta Route 66 ile alakalı bazı tabelalar ve levhalar falan görebiliyorsunuz. Bir de bu caddede Forrest Gump'ın o meşhur bir tane stiker sahnesi vardı. Bir tane koleksiyoncu mu öyle biriyle tanışıyordu. O da bu caddeymiş. Böyle. Bakın böyle bir sokakta Latin dansına denk geldik. İnsanlar burada böyle dans ediyor. Böyle bir aktivite var. Evet, günaydınlar efendim. Şu anda
Bakın şöyle bir motelde güne uyandım. Amerika'nın Arizona eyaletinde Flagstaff şehrinde. Burada bir motelde kaldık. Tam böyle Amerikan filmlerindeki Route 66 üzerinde bir şehir burası. Tam böyle Amerikan filmlerindeki hani böyle genelde cinayetlerin işlendiği ve suçluların sonra motelde basıldığı falan tam böyle sahneler. Bakın tam bir motel. Biraz dağıttık tabi de. Böyle tam bir o havası var yani böyle akşam yatarken sanki böyle kapıyı bir yanında basacaklar, bir yanında taramalı tüfekle böyle burayı tarayacaklar. Kadınla erkek böyle motele odaya gelir. Ondan sonra odada tam bunlar böyle işte bir şeyler yaşarken bir anda dışarıdan böyle silah sesleri falan odaya basılır. Oğlan son bir hamleyle kadını kurtarır falan. Sonra motelden terk ettikleri motel tarzı yerden tam işte size günaydın demek istiyorum. Şimdi bugün Arizona eyaletinde yer alan Büyük Kanyon'a gideceğiz ve bir de Antilop Kanyonu var. O muhteşem fotoğraf görüntülerinin çekildiği. Buradan sadece 2 saat uzaklıkta, 1,5 saat uzaklıkta. Şimdi yola çıkıyoruz. Siz de benimle birlikte geleceksiniz ve orada görüşürüz. Evet sevgili dostlar, şu an Büyük Kanyon bölgesine, Milli Parkı'na girmiş bulunmaktayız. Bakın şu an Milli Park, yani parkın içerisindeyiz. Bu Büyük Kanyon, Great Canyon dedikleri bölgenin içerisindeyiz. Böyle çeşitli bölgeler var. Buradan böyle başladık. Tek tek güzel noktalardan şimdi görüntü alacağız. Hatta belki de siz bu videoyu izlerken ben YouTube'da bir canlı yayın bile açmış olabilirim. Bakın görüntüye, gerçekten dev bir kanyon manzarası eşliğinde. Bu çevrede çok kanyon var. Bunların birçoğu da aslında böyle birbirine benzeyen cinsten. Ama görüntü gerçekten çok iyi bir görüntü. You got me hypnotized by the way you look at me. Yeah, baby, don't you lie, girl, you know your body. Evet, manzarayı görüyorsunuz. Kanyonda ölmeden önce görülmesi gereken yeri görüp ölmek üzereydim şimdi. Bakın çok harika bir manzara var. Şöyle. Gençler fotoğraf çekmek istiyor, görüyorsunuz. Açılar da çok iyi. Gerçi arkası şey ya. En fazla kapalı. Bakın sincapı görüyor musunuz? Bu kanyonda tabii ki de hayvan çeşitliliği de çok oldukça. Sincap, yavru sincap da var, gördünüz mü? Burada canlı çeşitliliği de çok. Bu kanyonun en derin noktası 1800 metreymiş. Yani 2 kilometreye yakın, daha doğrusu 2 kilometre derinliğindeymiş. İçine indikçe, altlarına indikçe derece farkı varmış. O da 10 derece, yani kendi iklimi varmış kanyonun. 10 derece falan fark ediyormuş sıcaklık. Böyle çeşitli noktalar var. Manzarayı görebildiğimiz. Onun haricindeki noktalarda ise aslında buranın %91'ine insan ayak basmamış hala bu kanyonun. Sadece turistik olarak görülen bu kısımlar var. Onun haricindekilerin çoğuna daha önce kimse daha henüz ayak basmamış. You got me hypnotized by the way you look at me. Yeah. Şimdi arabamızı sağ tarafa çektik. Şu an hala Grand Canyon'un içerisindeyiz. Biraz önce bir şey öğrenmiş olduk. O Grand Canyon deyince o görüntü, o gördüğünüz asıl görüntü, oraya At Nalı bölgesi deniyormuş. O da burada hala. Grand Canyon sınırları içerisinde ama öyle bir yer hayal edin. Şu an bulunduğum noktadan 4 saat uzaklıkta. Yani kanyonun büyüklüğünü siz düşünün. Hala kanyon. Gidiyoruz. Hala kanyon. Hala kanyon mu? Hala kanyon. Bitiremedik Düşünün. kanyonu. Evet. Yani kanyondaki şu görüntünün haricinde ne var bu bölgede? Bu bölge tamamıyla bu görüntüden oluşuyor. O bahsettiğimiz alanda at ayağı görüntüsünde olan. Benim mesela aklıma kanyon deyince direkt orası geliyordu. Senin aklındaki şey neydi Uğur'cum? Grand Canyon geliyordu benim aklıma. Ya Grand Canyon, İşte
Grand Canyon deyince Ya, Grand Canyon'un içinde. O milli parkın hepsi milli parkın içinde. Ya büyük bir park olduğunu tahmin ediyordum ama bu kadar büyük olduğunu. yani ben mesela aklıma direkt Grand Canyon, yani Google'a ilk Grand Canyon yazınca geç çıkan görsel o değil mi? O at nalı görseli, böyle içine atlamak istediğiniz böyle bir görüntü. Ama Yosemite de çok büyük. Ama bu kadar 3 saat falan değil herhalde. ya burası gerçekten çok büyük. Şimdi buradan arabayla 4 saat yolculuk gideceğiz. Nereye? Gidecek miyiz? Gideceğiz. Yani mecbur gideceğiz. Buraya kadar gelmişken. Hatta videonun sonunda bir sürprizimiz olabilir. San Francisco'ya varamayacağız. Videonun sonunda bir sürprizimiz daha olabilir. O da ne? Onu söylemeyelim şimdi. Ne? Forrest Gump hayranları videoyu takipte kalsın çünkü onların sevebileceği bir lokasyona daha gideceğiz. O da sürpriz olsun. Güzel bence. Evet, şimdi şöyle bir alana geldik. Burası ne? Desert Viewpoint diye bir böyle şuraya bir kule yapmışlar. Bu kuleyi de niye yapmışlar? Kanyon çok büyük olduğu için kanyona hakim bir manzara alanı oluşsun diye, yani kanyonu şöyle genel bir uzak bir açıdan seyredebilin diye. Gerçekten manzarada şu an itibariyle buradan çok iyi duruyor. You got me hypnotized by the way you look at me. Yeah, baby. Evet, şu an bu görmüş olduğunuz kuleyi biraz önce bahsettiğim gibi Osmanlılar. böyle daha Kızılderililere hediye olarak. Evet. 1900 yılında. yanlış fakebilgi.com ama Osmanlılar yapmamış olsa da bu görmüş olduğunuz kuleyi Osmanlılar burada Amerika'yı Kızılderilileri sömürmemiş. bizim kültürümüzde, tarihimizde yok zaten öyle şeyler. Hikayeleri ya nereye gitsen Aynen. Osmanlı sömürmemiş ya. Bak Fransız sömürmüş, İngiliz sömürmüş derler ya. Burada Şimdi böyle şu hikaye. kule tamamıyla böyle burada bu manzaraya hakim olabilmesi için yapılmış. Amerikalı bir tane eleman yapmış bu kuleyi. Zaten çok da değil tarihi. Zaten buranın keşfi de çok önceye dayanmıyor sanırsam. Yani çok eski bir tarihi yok kanyonun, doğru mu? Aynen. Hani burayı Kanyonun tarihi çok eski ama. yok. Kanyonun tarihi 2 milyarlık bir kanyon. Evet. Burası bu kanyon dün oluşmadı burada, zaten yıllardır vardı ama hani burayı yeni keşfettiler yani. Yeni keşfettiler derken yakın geçmişte keşfedildi. Doğru mu? Evet, Hani Kızılderililer zaten buralarda yaşıyorlarmış. Amerikalılar. Kızılderililer, evet. Mesela kanyonun içinden böyle bazı ikonik fotoğraflar, internette gördüğünüz fotoğrafları burada çekmişler hep böyle. Baksana. Çok iyi değil mi? Evet arkadaşlar, ineklerimiz burada. Koyunlarımız bu tarafta. Manzaramız da bu tarafta. Evet. Şu an size Konya Akören'den kendi köyümden seslenmek istiyorum. Bakın. Burayı ben köyüm olarak kabul ettim artık. Memleketim diye demiyorum da. Memleketim başka. Görüyorsunuz. Abi çok güzel bir manzara var. Memleketim gibisi yok ya. Çok güzel bir manzara var. Bakın orada kargalar, onlar karga mıydı? Bizim bu ülkedeki kargalar, Amerika'nın her şeyi büyük. Kargaları Abi bile ya, büyük. Kargaları bile X-large. Yani kargayı böyle biz ilk başta kartal falan zannettik. O kadar büyüktü kargalar. Memleketimiz diye demiyoruz harbiden. Yani boşu boşuna Amerika'ymış, buymuş. Hiç gerek yok abi. Mis, temiz baksana. Bak kargalar orada çiftleşiyor, gördün mü? Havada çiftleşiyorlar. Değişik hareketler yapıyorlar. Yani kısaca arkadaşlar, Amerika Kanyon'a şu an bizlerle birlikte bu kanyona gelmiş oldunuz. Siz de artık buraya gelmenize gerek yok. Aynen. Siz de buraya yapılacaklar listesinden silebilirsiniz. Bir de o var ya, burayı kesin görmeniz lazım. Burayı Gerek kesin yok, görm... YouTube'dan izlediysen bitti zaten. Şu an aynen Ne yani. gerek Bu var? videoyu seyrettikten sonra buraya gelmenize gerek yok. Ha, geldiniz, yolunuz düştü ki inşallah düşer. Bir gün gelirsiniz hepiniz. Geldiğiniz zaman direkt bu Desert Viewpoint'a geliyorsunuz, kanyonun içinde. Buradan fotoğrafınızı çekiyorsunuz, bitti abi. Aynen. Başka bir şey gerek var mı? Ya da videosunu izledik devam edelim diyerekten devam Vallahi bak yani Abi biz buraya çıkmadık ama videosunu izledik diyor mu? işte biz aynısını yapıyoruz. Biz oranın videosunu seyrettik, oraya çıkma gereği duymadık. Ya oradan orayla manzara ne kadar fark edebilir Yani aynen. diye düşünüyorum. Çok da fark etmez diye düşünüyorum. Şimdi asıl alana gidiyoruz. Nereye oğlum? Yani ne asıl alanımız? Horseshoe. At nalı dediğimiz. Çıkaydık lan. Ben şaka diyordum. Ha, ciddi misin? Boş ver lan, çıkıp ne yapacağız? Gördük ya işte. Buradan şimdi asıl alana gidiyoruz. Dur. Çıkalım lan. Çıkalım mı? Harbiden çıkalım aga. Evet. Gel bence. Siz şimdi Horseshoe'ya gideceksiniz. Biz şurada ufak bir alana bir daha bakalım. Ondan sonra. You got me hypnotized by the way you look at me. Yeah, baby, don't you